Harry Potter evrenini çocukluğunuzun o neşeli, sıcak, sihirli okul masalı mı sanıyorsunuz? Uçan süpürgeler, konuşan şapkalar, baykuşlarla gelen mektuplar ve asasını sallayarak kötülüğü yenen kahraman çocuk. Dünyayı büyülü bir ışıkla aydınlatan, her şeyin sonunda iyiye gittiğini, iyilerin kazandığını, insanlığa olan inancı pekiştiren o efsane. Yanılıyorsunuz. Bu evren sadece bir çocuk kitabı değil. Süslü bir aile masalı değil. Harry Potter, fantastik edebiyat tarihinin en karanlık, en mide bulandırıcı ve psikolojik olarak en sarsıcı iki konseptini bir çocuk hikayesinin içine gömmüş bir eserdir. Rowling, dünyanın en acımasız hapishanesini yaratırken sıradan gardiyanlar kullanmadı. O, saf depresyonun, umutsuzluğun ve intihar hissinin fiziksel olarak vücut bulmuş halini yarattı. Ve ölümsüzlük kavramını kılıçlarla ya da iksirlerle değil, ruhu paramparça eden, cinayet üzerine kurulu iğrenç bir ritüelle açıkladı. Bu videonun sonunda büyücü dünyasının aslında iyiler ve kötüler arasındaki bir savaştan değil, kendi yarattıkları canavarlara göz yuman ve onlarla alenen ticaret yapan iki yüzlerden oluştuğunu göreceksiniz. Asanızı sıkı tutun. Çünkü bu gece patronusunuz bile sizi kurtaramayacak. Hoş geldin yolcu. Ateşe yaklaş. Bu gece üşüyeceksin. Hepimiz hapishanelerin ne olduğunu biliriz. Kalın duvarlar, demir parmaklıklar, nöbet tutan gardiyanlar. Amaç tehlikeli insanları toplumdan yalıtmak. Belki ıslah etmek, belki sadece içeride tutmak. Ama büyücülük dünyasının hapishanesi Azkaban bunların hiçbiri değildir. Kuzey Denizi'nin ortasında, haritalarda bile yer almayan dondurucu bir kayalıkta durur. Dalgalar kayanın etrafında kırılır. Sis hiç dağılmaz. Güneş ışığı oraya neredeyse ulaşmaz. Dışarıdan bakan biri onu ıssız, soğuk ve gri bir kaya yığını olarak görür. Ama asıl hikaye o kayanın tarihinde gizlidir. Ve bu tarih kitaplarda ayrıntılı anlatılmaz. Rowling bunu yıllar içinde farklı platformlarda paylaştı. Azkaban hapishane olmadan yüzlerce yıl önce Ekrizdis adında bir büyücüye aitti. Ekrizdis sıradan bir karanlık büyücü değildi. O aklını tamamen yitirmişti. İnsan acısından beslenmeye başlamış birisiydi. Denizden geçen Muggle gemilerini tuzağa düşürürdü. Denizcileri adaya çeker, onlara akıl almaz uzun soluklu işkenceler yapardı. Neyin işe yaradığını, neyin insanı en derinden parçaladığını sistematik olarak deneyimlerdi. Bu süreçte ada değişmeye başladı. Duvarlar o acıyı emdi, taşlar o çığlıkları içine çekti. Yıllar boyunca akan keder, korku ve umutsuzluk adanın dokusuna, havasına ve gölgelerine işledi. Ekrizdis öldüğünde Sihir Bakanlığı adaya girdi ve orada buldukları şeye önce dehşetle baktılar. Gölgelerden çıkan, insan şeklini andıran ama insan olmayan yaratıklar. Gözleri yoktu, yüzleri çürük, soluk ve boştu. Hareket ettiklerinde etrafındaki hava aniden donuyordu ve onların etrafında duran her insan birkaç dakika içinde yere çöküyordu. Ruh emiciler. Ekrizdis yarattığı o saf acı ortamında, o yıllarca birikmiş keder ve umutsuzluk atmosferinde bu yaratıklar kendiliğinden oluşmuştu. Adanın karanlığından doğmuşlardı. Şimdi bekleyin, asıl şok burada. Sihir Bakanlığı bu yaratıkları gördüğünde ne yaptı? Onları yok etmeye mi çalıştı? Adayı temizlemeye mi girişti? Hayır, onlarla anlaştı. Siz bizim mahkumlarımızı burada tutun. Biz de size beslenmeniz için sürekli yeni ruhlar verelim dediler. Adı üzerinde iyiliğin ve düzenin koruyucusu olduğunu iddia eden Sihir Bakanlığı, saf acıdan beslenen, insan ruhunu yiyen yaratıklarla ticari bir anlaşma imzaladı. Ve bunu yüzyıllarca sakladı. Büyücü dünyasının en büyük sırrı bir düşman değildi. En büyük sır, iyilerin kötülerle yaptığı o el sıkışmasıydı. Ruh emici nedir? Bunu anlamak için önce ne olmadığını söyleyelim. Onlar sizi fiziksel olarak dövemezler, kesemezler, aç bırakamazlar, tehdit edemezler, bağırmazlar. Bir ruh emici sadece yaklaşır. Ve yeterince yaklaştığında etraftaki hava donar. Nefes verdiğinizde buhar görürsünüz. Işıklar söner ya da soluklaşır. Ve sonra içinizde bir şey olmaya başlar. Zihninizdeki mutlu anılar çekilip alınır. Hayatınızda hissettiğiniz her sevinç, her umut, her güzellik, her bu yüzden yaşamaya değer dediğiniz an birer birer solar, kararır, uzaklaşır. Hatırlıyorsunuzdur ama artık hissedemezsiniz. Sadece hayaletleri kalır o anların. Ve onların yerine ne gelir? Hayatınızın en kötü anları, en büyük travmaları, en derin korkuları, kaybettikleriniz, pişman olduklarınız, utandıklarınız. Bunlar kafanızın içinde yankılanmaya başlar. Siz onlardan kaçmaya çalışırsınız ama kaçacak yer yoktur. Çünkü o sesler sizin içinizdedir.
Rowling, ruh emicileri yaratırken hayal gücünden değil, kendi hayatından yararlandığını söylemiştir. Rowling genç bir yetişkinken ağır bir klinik depresyon geçirdi. O dönemde hayatına son vermeyi düşündüğü zamanlar olduğunu açıkça anlattı. Ve ruh emiciler o dönemde hissettiği o şeyin fiziksel bir yansımasıdır dedi. Depresyon böyle hissettirir. Mutlu anlar vardır ama hissedilmez. Güzel şeyler görülür ama dokunulmaz. Etrafınız insanlarla dolu olabilir ama siz yalnızsınızdır. Ve o karanlık içeriden gelir. Dışarıdan kapatılan bir kapı değildir. İçeriden büyüyen bir şeydir. Rowling bunu bir kitap karakterine dönüştürdü. Ve o karakter milyonlarca okuyucusunun işte bu, tam olarak bu dediği bir şey oldu. Azkaban'daki mahkumlar bu yaratıklarla çevrili olarak yaşar. Haftalar içinde delirmeye başlarlar. Duvarlara kafalarını vururlar. Yemek yemeyi reddederler. Kendi anılarının içinde boğularak ölmek için yalvarırlar. Sirius Black Azkaban'da 12 yıl kaldı ve hayatta kalmayı başardı. Çünkü suçsuz olduğunu biliyordu. Bu bilgi o kadar güçlü birisi değildi ki mutlu bir anı sayılsın. Ama ruh emicilerin çalamayacağı kadar ham ve gerçekti. Bir gerçek, bir bilgi, bir öfke. Sirius buna tutundu. Diğerleri tutunacak bir şey bulamadı. Ama ruh emicinin verebileceği en kötü şey bu değil. Azkaban'ın en ağır cezası ruh emici öpücüğüdür. O Kukuleta'yı indirirler. Gözü olmayan, sadece devasa ve delik gibi bir ağzı olan o çürük yüzü kurbanın yüzüne yaklaştırırlar ve ruhunu doğrudan bedeninden emerler. Şimdi burada çok önemli bir şey vurgulamamız lazım. Çünkü bu noktayı çoğu insan yanlış anlıyor. Ruhunuz emildiğinde ölmezsiniz. Kalbiniz atmaya devam eder. Ciğerleriniz çalışır, nefes alırsınız. Sinir sisteminiz işlevseldir. Biyolojik olarak canlısınızdır. Ama içeride siz yoksunuzdur. Kişiliğiniz, anılarınız, sevdikleriniz, sevmedikleriniz, korkularınız, hayalleriniz, mizahınız, alışkanlıklarınız, sizi siz yapan her şey gitmiştir. Geriye boş, hiçbir şey hissetmeyen, bilinci tamamen kapanmış etten bir kabuk kalır. Ve bu kabuk yıllarca, belki 10 yıllarca o halde yaşamaya devam eder. Fantastik edebiyatta pek çok ölümden beter kader anlatılmıştır. Ama ruh emici öpücüğü o listenin en üstündeki yerini tartışmasız korur. Çocukken izlediğiniz o renkli, büyülü dünyanın altında bu karanlığın yattığını bilmek insanı tuhaf bir şekilde etkiliyor. Rowling'in yaptığı şey şu: depresyon gibi, umutsuzluk gibi, hayatta kalma isteğinin tükenmesi gibi son derece gerçek ve ağır deneyimleri bir fantezi evrenin içine gömdü. Ve böylece o deneyimleri hem görünür kıldı hem de çocukların, gençlerin, hatta yetişkinlerin bu kavramlarla bir hikaye aracılığıyla yüzleşmesine izin verdi. Harry Potter'ın ruh emicilerine karşı Patronus büyüsünü öğrenmesi rastlantı değil. Mutlu bir anı o kadar güçlü hissetmeli ki karanlığı geri püskürtsün. Bu psikolojik bir metafordur, bir terapi tekniğidir ve bir çocuk kitabının içine yerleştirilmiştir. Eğer bildiğiniz evrenlerin altındaki bu karanlık ve gerçekçi katmanları deşmek hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenin ve kanala abone olun. Yorumlara da inin. Sihir Bakanlığı'nı savunabilir misiniz? Ruh emicilerle anlaşmaları mazur görülebilir mi? Çünkü asıl dehşet ruh emiciler değildi. Ruhunu kendi isteğiyle, kendi eliyle bilerek parçalayan o adama geçiyoruz. Azkaban'daki mahkumların ruhu zorla, dışarıdan, onların iradesi dışında elinden alınıyordu. Bu bile yeterince korkunçtu. Ama şimdi size çok daha tuhaf, çok daha rahatsız edici bir soru soracağım. Ya birisi ölmemek için kendi ruhunu kendi elleriyle bilerek ve isteyerek parçalarsa? Lord Voldemort. Asıl adıyla Tom Marvolo Riddle. Voldemort'un en temel özelliği şuydu: güçlü mü? Evet. Zeki mi? Kesinlikle. Acımasız mı? Şüphe yok. Ama bunların hepsi araçtı. Tom Riddle'ın gerçek motivasyonu şuydu: ölüm korkusu. O, ölümden patolojik derecede korkuyordu. Bu korku onun düşünce yapısının merkezindeydi. Her kararı, her planı, her cinayeti bu korkunun gölgesinde şekillendi. Ve bu korku onu büyücülük tarihinin en yasaklı, en iğrenç büyüsüne yöneltti: hortkuluk. Hortkuluk nedir? Ruhunuzun bir parçasını söküp, koparıp, fiziksel bir nesnenin içine hapsetmektir. O nesne var olduğu sürece siz tamamen yok olamazsınız. Bedeniniz ölürse bile ruhunuzun o parçası dünyada kalmaya devam eder. Ve zamanla bir bedene geri dönebilirsiniz. Teoride bu mükemmel bir plan gibi görünüyor. Ölümsüzlüğün anahtarı. Ama hayatta geçirmek için ne gerekiyor? Asanızı sallayarak mı oluyor? Özel bir iksir mi içiyorsunuz? Bir büyü kitabındaki tarifte yazanları mı takip ediyorsunuz? Hayır. İnsan ruhu bütündür, sağlamdır. Onu yırtmanın, onu parçalamanın, içinden bir şey söküp almanın tek bir yolu vardır: evrendeki en büyük kötülüğü yapmak. Soğukkanlılıkla, bilerek, pişmanlık duymadan bir can almak. Cinayet işlediğinizde, o eylemi gerçekten tam anlamıyla ve kasıtlı olarak gerçekleştirdiğinizde ruhunuz yırtılır, hasar görür, kanar. Ve bir büyücü işte bu yırtığı, bu kanayan parçayı karanlık bir ritüelle söküp alıp bir nesneye yerleştirebilir. Tom Riddle bu ritüeli ilk kez 16 yaşındayken gerçekleştirdi. Hogwarts öğrencisiyken. Ve bunu bir kez yapmakla bırakmadı.
2 kez yapmadı. Tam 7 kez yaptı. 7 ayrı cinayet, 7 ayrı ritüel. Ruhunun 7'de 6'sını bedeninden söküp farklı nesnelere dağıttı. Bir günlüğe, bir yüzüğe, bir madalyona, bir kupa bardağı, bir taca, bir yılana ve bilmeden Harry Potter'ın kendisine. Ve işte Voldemort'un o bilinen fiziksel görünüşüne bakalım. Burnu yok. Gözleri kırmızı ve yılan gözü gibi. Teni soluk, neredeyse saydam. Parmaklarını tutmak istemezsiniz. Ona bakınca insansı bir şey görmezsiniz. Bu bir lanet miydi? Birisinin ona yaptığı bir şey miydi? Bir ceza mıydı? Hayır. Bu fiziksel bir çürümenin kaçınılmaz sonucuydu. İnsan ruhu bedenle bütünleşik bir şekilde çalışır. Ruhunuzu 7'de 6 oranında bedeninizden koparıp attığınızda beden buna kayıtsız kalamaz. Beden de değişir. Beden de bozulur. Beden de insanlıktan çıkar. Voldemort'un o yılan görünümü kozmetik bir değişim değildi. O görünüm içindeki insanlığın ne kadarını geriye bıraktığının doğrudan yansımasıydı. İçinizdeki insanlık kalmadığında dış görünüşünüzde insan kalmaz. Şimdi gelelim bu hikayenin en sarsıcı, en unutulmaz ve en felsefi anına. Herkes ölümsüzlüğün havalı, güçlü ve arzu edilebilir bir şey olduğunu düşünür. Özellikle fantazi kurgunun içinde ölümsüzlük her zaman bir ödül gibidir. Bulmaca çözülür, fedakarlık yapılır, sır öğrenilir ve ölümsüzlük kazanılır. Ama büyücülük dünyasında, Rowling'in evreninde ölüm farklı bir şeydir. Dumbledore bunu bir sahnede açıkça söyler. Ölüm bir son değildir. O, bir sonraki büyük maceradır. Büyücülük dünyasında ölümden sonrası vardır. Ruhlar devam eder, geçer, huzur bulur. Sıradan iyi kalpli bir insan hayatını tamamladığında bütün ruhuyla o geçişi yaşar. Ne kaybettiği ne kazandığı önemlidir. Ama ruhu bütündür. Bu yolculuğu yapabilir. Peki 7'de 6 ruhunu söküp atmış, cinayetlerle kendi özünü paramparça etmiş Voldemort öldüğünde ne oldu? Harry Potter ölüm kıyısına geldiğinde, o King's Cross istasyonuna benzeyen o sonsuz, beyaz ve sessiz ara alana girdiğinde platformun bir köşesinde bir şey gördü. Bankın altında gizlenmiş gibi bir şey vardı. Küçücüktü. Titriyor ve inliyordu. Sesler çıkarıyordu ama o sesler kelime değildi. Saf acı ve çaresizlerin çıkardığı seslerdi. Derisi yüzülmüştü, kanlar içindeydi, insan gibiydi ama değildi. Harry Dumbledore'a döndü ve yardım etmek istedi. Dumbledore, onun için yapabileceğim bir şey yok dedi. O küçük, terk edilmiş, acı çeken yaratık, Lord Voldemort'un parçalanmış ruhuydu. Ya da daha doğrusu geriye kalan kırıntısıydı. 7 parçaya bölünmüş bir ruhun, hortkuluklar yok edildiğinde ve beden öldürüldüğünde geriye kalan son küçük, işlevsiz ve iyileşemez parçası. Ve Dumbledore'un söylediği şey sadece şu an yapabileceğim bir şey yok değildi. O bize çok daha ağır bir şey söylüyordu. O parça asla iyileşemeyecek, asla bütünleşemeyecek ve asla o geçişi yapamayacak. Voldemort ölümden kaçmak için yaptığı her şeyin sonunda ölümden çok daha kötü bir yere ulaşmıştı. Gerçek ölüm bir geçiş ve bir huzurdu. Voldemort kendisini bu geçişten sonsuza kadar mahrum etmişti. Voldemort ölümsüzlüğü bulmamıştı. Voldemort ölümden sonraki sonsuzluğu kendi elleriyle bir cehenneme çevirmişti. Dünyanın en korkulan karanlık lordu, evrenin en acınası, en çaresiz ve en yalnız varlığına dönüşmüştü. Ve bunu kendine yapmıştı. Hiç kimse onu zorlamadı. Hiç kimse onu kandırmadı. Tom Riddle kendi özgür iradesiyle adım adım bu noktaya geldi. Korku bazen bizi kurtarmak için harekete geçirir. Ama bazen korku bizi korumaya çalıştığı şeyden çok daha büyük bir yıkıma sürükler. Voldemort ölümden korktu ve bu korku onu ölümden çok daha kötü bir şeye mahkum etti. Çocuklarımıza anlattığımız o masal aslında ölüm, depresyon, korku ve insan ruhunun sınırları hakkında yazılmış en sert, en dürüst ve en cesur metinlerden biridir. Bir yanda ruhunuzu zorla emen şeytanlar, öte yanda ruhunu kendi elleriyle parçalayan bir kral. Ve ikisinin ortasında bütün bunlara göz yuman, onlarla anlaşan, düzen adına şeytanlarla işbirliği yapan bir bakanlık. Harry Potter bir kahramanlık hikayesidir. Ama aynı zamanda kurumların çürümesinin, iyilerin yaptıkları kötülükleri nasıl meşrulaştırdığını ve korkunun insanı nasıl en büyük düşmanına dönüştürebileceğinin hikayesidir. Sizi şimdi tek bir soruyla baş başa bırakıyorum. Voldemort ölüm korkusunu yenip kendi kaderini çizmeye çalışan efsanevi bir deha mıydı? Yoksa ölümden kaçmak için insanlığını, yüzünü, ruhunu ve sonunda sonsuzluğunu çöpe atan korkuya esir düşmüş biri miydi? Ölümü kabullenmek mi daha büyük bir güçtür yoksa ona karşı ruhunu parçalamak mı? Yorumlara inin, tarafınızı seçin. Ve eğer başka biri bu soruyu sormuşsa onlarla tartışın. Çünkü bu sorunun net bir cevabı yok. Ve net cevabı olmayan sorular en büyük sorulardır. Unutmayın dostlarım, karanlıktan korktuğunuz için yaktığınız ateş bazen kendi evinizi küle çevirir.